Merhaba oksijenlerim, bizi yurt içinden ve yurt dışından izleyip ve bize güzel yorumlar yazarak ve aynı zamanda videolarımızı beğenerek desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve alarm zilini açmayı unutmayın. Bu şekilde her yeni videodan haberdar olursunuz. Eminim bugünkü röportaj size yüksek dozda oksijen verecek. Şimdi sanatçımızı yakından tanıyalım. Sanatçımızın ismi Betül Vural. Betül Vural maakt schilderijen uit de genres stil leven, landschap en mensenfiguren en met name ballerina's. Met haar impressionistische schilderijen geeft ze een weergave van de werkelijkheid en niet de precieze uitbeelding van de vormen, maar vooral met materialen zoekt ze de oplossing met kleur, licht en lucht, die haar schilderijen tot leven brengen. Eigenlijk geven haar schilderijen een korte indruk van een soort momentopname. Haar frisse pastelkleuren stralen licht en een goed humeur uit. Laten we van haar zelf horen wat ze nog meer schildert. Merhaba Betül Hanım, yanınızdaki tablo harika. Sanki müzik sesini hissediyor gibiyim. Bu tabloyu yaparken sizi etkileyen faktörlerden bahseder misiniz? Hoca Ali Rıza Bey'den esinlenerek yapıyorum. Renklerim onun renklerine uygun pastel renkler tercih ediyorum. Peki kullandığınız boyalar ne tür boyalar? Akrilik mi yoksa yağlı boya mı? Yağlı boya yapıyorum. Yağlı boyayı seviyorum. Birkaç kere akrilik yaptım. Pastel de yaptım ama yağlı boyanın verdiği hazzı bulamadım. Peki yağlı boyayla farkı nedir yani normalde diyorsunuz işte o hazzı bulamadım. Ne tür eksiklik hissettiniz? Yani yağlı boya bana daha kolay geldi. Çünkü bozduğunuz zaman üzerinden tekrar yapabiliyorsunuz. Sulu boyayı yapamıyorsunuz. Onun için yağlı boyayı tercih ettim. Evet Betül Hanım, çalışmalarınızda başka hangi temaları resmetmeyi seviyorsunuz? Çiçek yapmayı seviyorum. Bazı objeleri, hoşuma gidenleri çiziyorum. Daha çok peyzaj yapıyorum. Betül Vural heeft geëxposeerd in binnen- en buitenland. Al die ervaringen en indrukken zijn ook besloten in haar schilderijen. Laten we vragen naar haar eigen ervaringen daarin. Evet Betül Hanım, biliyorum yani siz hem yurt içinde hem de yurt dışında sergiler açtınız. Hangi sergi size etki yaptı diye soracak olursam nerede yani? Hollanda'da açtığımız sergiyi unutamıyorum. Onların misafirperverliği, Hollanda çok güzel bir yer. Gezdik, çok bizden meşgul oldular. Unutamayacağım bir sergi seyahati oldu. Amsterdam harika, insanları sıcak, kültür çok güzel, müzeleri, o kanalın güzelliği, arkadaşların sıcaklığı, unutamayacağımız günler geçirdik. Peki Hollanda'ya giderken tablolarınızı gümrükten geçirmek zor oldu mu? Yok, gayet rahat bir şekilde sanatkarlara çok yardım ediyorlar. Rahat bir şekilde gümrükten geçiyoruz. Betül Hanım, siz Amerika'da da yaşadınız biliyorum. Orada da sergiler açtınız mı? Amerika'da sergi açmadım. Fakat Amerika'da en büyük zevkim müzeleri gezmek, sergilerde bulunmak. Çok güzel günler geçirdim. Bayağı feyiz aldım. İnşallah yine kısmet olur, giderim. Salvador Dali'nin müzesine gittim. Ağlayarak seyrettim tablolarını. Bana çok etki yaptı. İspanya'da da görmüştüm. Evet. Salvador Dali'nin müzesini. Müze gezmek, sergi gezmek en büyük zevkim. Betül Hanım, etkilendiğiniz sanatçılar var mı?
Salvador Dali, Hoca Ali Rıza, Osman Hamdi, Türk ressamları olarak Evet. kendimden de bir şeyler katıyorum. O şekilde tablolarımı meydana getiriyorum. Genelde sizin tablolarda natürmörtle bale figürleri var. Başka çalıştığınız temalar var mı? Peyzaj, manzara, deniz manzarası, doğa manzarası, onları çok seviyorum. Betül Hanım, bence atölyenizde çalışmanıza gerek yok. Pencereden gördüğüm manzaradan bile ilham almamak mümkün değil. İstanbul resmen ayağınızın altında diyebilirim. Sağ olun. Aslında Betül Bural Hanım'ın sanatla bağlantısı anne tarafından dünyaya gelmeden önce genlerinde saklı olduğunu da söyleyebilirim. Neden mi? Çünkü Türk hat sanatının 19. yüzyılda yaşamış olan en önemli isimlerden birisi olan Kazaasker Mustafa İzzet Efendi'nin soyundan geliyor. Kazaasker Mustafa İzzet Efendi çok yönlü bir Osmanlı münevveriydi. Hattatlarıyla Ayasofya Camisi'ne İslam'ın mührünü vuran büyük bir hattat idi. Yaşadığı dönemde özgün sanatıyla hat sanatına imzasını atmış ve yüzlerce eser geride bırakmış. Bu eserlerin içinde Hilye-i Şerif vardı. Kazaasker Mustafa İzzet Efendi yaşadığı dönemde hattatların birçoğu aynı zamanda musiki şinazdır. Böylece hat çalışmalarında hat ve musiki birbirinin aynası olur. Aslında Kazaasker Mustafa İzzet Efendi'nin eserleri sadece İstanbul'da değil, Washington'da bile hattatımızın bir kitabesi mevcuttur. Washington anıtı yapılırken Sultan Abdülmecid'in dostluk nisanesi olarak yazdırıp gönderdiği kitabe. Kazaasker Mustafa İzzet Efendi bunun yanında önemli bir alimdi. Aynı zamanda Osmanlı sultanlarıyla yakından çalışmış saygıdeğer bir devlet adamıydı. Mustafa İzzet Efendi 1801'de doğmuş ve 15 Kasım 1876'da Hakk'ın rahmetine kavuşup Nası Tophane'deki Kadiri Asistanesi'nde dedesi Şeyh İsmail Rumi Efendi'nin yanında defnedilir. Ruhları şad olsun. Masada Kazaasker Mustafa İzzet Efendi hakkında bazı dokümanlar görüyorum. Bize o dokümanlar hakkında ve sizin kendisiyle bağlantısı hakkındaki bilgilerinizi de alabilir miyiz? Annemin büyük babasının babası Mustafa İzzet Yesari, hattat, Osmanlı zamanında Işık Lisesi de, şimdiki Işık Lisesi eskiden büyük de denilmiş. Sonra bir yangın geçirmiş. Ondan sonra da zannediyorum Abdülhamit almış konağı. Daha sonra da Işık Lisesi yapılmış. O şekilde bu zamana kadar gelmiş. Hatta içinin bazı yerlerini gösterebilirim. Şu fotokopisi. Bu sizin Aileden kalma. Evet. Kart viziti. Aslında sizin sanat geniniz çok geçmiş tarihlere dayanıyor. Vallahi öyle söylüyorlar ama bilemiyorum. Mustafa İzzet Yesari, Ünver Hoca açmış sergisini. Bütün yazıları orada sergilenmiş. Topkapı Sarayı'nda da eserleri var. Oh, harika. Bu bayan kim? Şu. Bu zannediyorum halası. Annemin. Evet. Yazıları,
Şöyle. Hayatı. Peki siz küçükken sanatla mı büyütüldünüz? Daha sonra mı sanat hayatınıza girdi? Valla küçükken de boyalarla oynarmışım. Evet. Sanatı seviyorum. Sanat bambaşka. İnsana da bambaşka yapıyor. Herkese tavsiye ederim. De kunstenares heeft ons de volgende ochtend ook naar haar atelier gebracht. Laten we vragen wat ze nu aan het schilderen is. Betül Hanım, şu anda çalıştığınız iş hakkında bize bir şeyler anlatır mısınız? Gökyüzü, güneşin batışı. Teksas'ta gittiğimiz zaman resmini çekmiştim. Şahane bir fotoğraf çıktı. Ondan esinlenerek bu resmi yapmaya çalışıyorum. Peki renkleri nasıl seçiyorsunuz? Renkleri, benim sevdiğim renkler pastel renkler. Bütün resimlerimde zaten pastel renkler hakim. Fazla renk sevmiyorum. Açık renkler daha hoşuma gidiyor. Bu şekilde çalışıyorum. Zoals we zien is ze een zeegezicht of een natuurmoment aan het schilderen die ze gezien heeft in Amerika. Amerika'nın neresinde demiştiniz? Texas. In Texas. En ja, de kleuren die maakt ze op gevoel. Hani duygularınızın verdiği renkler mi bunlar? Evet, Çalışmanıza impresyonizm ağırlıklı diyebilir miyim? olabilir. Peki en çok sevdiğiniz temalar nedir? Daha çok peyzaj çalışmayı seviyorum. Betül houdt van om de natuurlandschap en zeegezichten te schilderen. Eigenlijk zonsondergang en zee zijn haar lievelingsthema's. En çok sevdiğiniz temalar arasında güneşin batışı ve doğa mı oluyor? Evet, Evet. evet. Fakat balerin çalışmayı da çok seviyorum. Balerin çalışmanız var mı burada? Göstermek ister misiniz? Bir tane var. Ja, ze is gek op het schilderen van balletdanseressen. Yani balerini özellikle neden seviyorsunuz? Neden seviyorum? Çünkü 5 yaşından beri 7 sene bale yaptım. İçimde kaldı o sevgi. Ama hep o bale yaptığım günleri hatırlıyorum. Seyretmeyi çok seviyorum. Bale resitalleri olduğu zaman gitmeye çalışıyorum. Ja, dit schilderij is eigenlijk van haar cursisten die hier schilderijen maken. Want dit is dan eigenlijk haar schilderij. Baleyi resim yaparak kendimi tatmin ediyorum. Balede kullandığınız renkler yine sizin renkleriniz tabii Evet, ki. evet. Farklı renkler de kullanıyor musunuz? İcap ettiği zaman resmine göre kullanıyorum ama daha çok pastel renkleri seviyorum. Peki esinlendiğiniz bazı çok değerli sanatçılar eskilerden bale çalışması yapan sanatçılarla onlara da bakıyor musunuz? Degan, Evet. Degas diyorsunuz ve çalışmalarınızda o Degas'ın yansıttığı o elegant bir duruş görüyorum. O yüzden tabii ki orada Betül Hanım var ama yine de o elegant bir duruş beni etkiledi. Teşekkür ederim. Son olarak sanat dediğimizde aklınıza ne geliyor? sanat harika bir uğraşı. Bunu herkesin yapmasını arzu ederim. Resim olabilir, müzik olabilir, tiyatro olabilir. Sanatla uğraşan kişiler gayet müsbet insanlar oluyor. Bunu gözlemledik. Harika bir şey. Betül Hanım, bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Burada röportaj yaptık. Atölyenizde röportaj yaptık. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Benimle meşgul olduğunuz için.
Sağ olun, var olun.